Merhaba arkadaşlar. Tekrardan demokrasi ve sosyalizm hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Aslında bugün güncel meseleleri değil, dünkü meseleleri konuşacağız. Yani Ekim devrimini konuşacağız. Tarihteki ilk proleter devrimin, ilk proleter demokrasinin önemini konuşacağız. Bildiğiniz gibi Ekim devrimi dünyada daha önce hiç olmayan bir şeyi yarattı. O da proleter demokrasi dediğimiz ezilen çalışan kesimlerin iktidarı. Şöyle bir baktığımızda Paris Komünü'nden sonra dünyadaki en önemli gelişmelerden birisi ve tüm eksiklerine, tüm üretim araçlarının yetersizliğine rağmen yani otomasyon toplumuna ulaşamamış olmasına rağmen Sovyetler Birliği demokrasisi gerçekten tüm dünyada ezilen dünyaya umut olabilmiştir. Yani şöyle bir baktığımızda proleter demokrasi hem Kurtuluş Savaşları'nda örneğin Vietnam'da olduğu gibi hem de İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı mücadelede ve geri kalmış bölgelerdeki ülkelerin bir medeniyet yaratabilme e, hareketlerine gerçekten doğru bir yolu göstermiş ve kitlelerin emekten yana kurtuluşlarının adeta bir parolası olmuştur. Sovyet devrimi gerçekleştiğinde dünyadaki başka devrimleri de tetiklemiştir. Örneğin Çin devrimini Sovyetler Birliği'nin desteği ve tabii ki de Çin halkının azmi ve kararlılığı Mao Zedong'un doğru taktikteki ısrarcılığı yaratabilmiştir. Ancak Sovyetler Birliği'nin desteği olmasaydı muhtemelen Japon faşizmi ya da İngiltere, Fransa, Amerika'nın desteklediği Çin milliyetçiliği Çin devrimini boğacak ve Çin'i yarı sömürge halde tutmaya devam edecekti. Aynı zamanda Ekim devrimi Avrupa Birliği ülkelerindeki işçilerin yani Avrupa Birliği kurulmadan önceki süreçteki dahi işçilerin e, daha az çalışma taleplerine varlığıyla birlikte bir olanak sunmuştur ve Avrupa'da sosyal demokrasi kavramının, sosyal devlet kavramının varlığının nedeni olmuştur ve Sovyetler Birliği ile rekabet etmek zorunda olan kapitalistler işçi haklarına ve demokrasiye daha fazla önem vermişlerdir. Sovyetler Birliği'nin varlığı görüldüğü gibi tüm dünyada çeşitli etkilere sahiptir. Örneğin bizimki gibi ülkelerde Sovyetler Birliği Kurtuluş Savaşları'nın destekçisi olmuş ve Türkiye'nin kaderini Sevr Anlaşması'ndan kurtarmıştır. Yani ezilen bir milliyet olarak Türk halkını o gün sadece destekleyen tek büyük güç Sovyetler Birliği olarak buradaki köylü yığınlarının, işçi yığınlarının emperyalizmi utandıracak bir zafer kazanmalarına neden olmuştur. Ve daha sonraki süreçlerde yine Stalin döneminde e, buradaki kurulan Kemalist dönem boyunca kurulan bütün fabrikalara düşük faizli krediler vermiştir. Ve buradaki işçi sınıfının gelişmesine olumlu bir etki verecek şekilde dış politika gütmüştür. Yani şöyle bir baktığımızda Sovyetler Birliği gerçekten insanın insanı sömürme e, halini tamamen tersine çeviren bir politikayla hem kendi iç politikasında hem de dış politikasında büyük farklar yaratmış ve varlığıyla birlikte ilerici olan tüm halk hareketlerine e, destek ve yardımcı olmuş, yeri geldiğinde de ilham kaynağı olmuştur. Söylediğimiz gibi bu aslında yani Ekim devriminin gerçekleşmiş olması emperyalizmi varlığı süresince geriletmiş ve işgal savaşlarından bugünkü gibi açık terör yöntemlerinden uzak tutmuştur. Yani Sovyetler Birliği revizyonist dönemde bile yani Stalin sonrasındaki dönemde bile bir varlığıyla emperyalizm için tehdit olmuştur. E, Tüm bunlar aslında dünyadaki uzun süreli bir barış döneminin kaynağı da olmuştur. Şunu söyleyebiliriz. Ekim devrimi gerçekten büyük emekçi yığınlarının iktidara gelmesi demektir. Yani işçi iradesinin iktidara gelmesi demektir. Ve bu işçi iktidarının
Rus Çarlığından çok büyük farkları vardır. Yani Rus Çarlığının milliyetçi ve ayrımcı, halkları baskı altına tutan, işçileri kurşunlayan yapısından çok farklı bir algılayışı getirdiğini söyleyebiliriz. Proleter demokrasi hem kendi bölgesinde hem de çevre ülkelerde askeri saldırı tehdidini minimuma düşürmüştür. Yani e, halklara karşı yaklaşımı Sovyet devriminin, Sovyet demokrasisinin barışçıldır. Ve tüm dünyada zaten Ekim devriminin doğumu savaşa karşı bir doğumdur. Yani Birinci Dünya Savaşı'na, emperyalistler arasındaki savaşa karşı bir doğumdur. Lenin savaşın işçilerin birbirine kırdırmaktan başka bir şey olmadığını ortaya koymuştu ve Sovyet dış politikası da yine aynı temele sahiptir. Eğer zorunlu değilse Sovyetler Birliği'nin başka bir ülkeye savaş açması gerçekten pek zor bir şeydi. Yani halk zaten bunu kabul etmezdi. Dünyanın en büyük kayıplarının verildiği savaş 2. Dünya Savaşı'ydı ve 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 22 milyon insan insanlığı soykırımdan ve tam bir sömürgeleşme, köleleşme halinden kurtarmak için Sovyet topraklarında öldü. Yani o toplama kamplarını kuran Nazilere karşı savaşan bu insanlar aslında sadece Yahudileri değil, bizim gibi Orta Doğu halklarını, Asyalıları, Afrikalıları, Latin Amerikalıları mutlak bir soykırımdan kurtarmak için öldüler. Yani e, Stalin ve Lenin'in yönettiği bu parti, Bolşevik Parti, şöyle bir baktığımızda hem Avrupa demokrasilerinin hem de dünyanın gerçekten o günkü kurtarıcısı oldu. Faşizme karşı en tutarlı şekilde yine Sovyetler Birliği savaştı. Nasıl yani derseniz, İspanya İç Savaşı'na tonlarca silahlı yardımı Sovyetler Birliği komünistlere ve o günkü Demokratik Burjuva idaresine, yani onların ittifakına sağladı. Ve buraya Naziler ve İtalyan faşistleri tonlarca silah, uçak, mühimmat yollarken emperyalistlerin donanmaları ve üretim kapasiteleri yoğun olmasına rağmen İspanya halkının demokrasi kavgasına hiçbir emperyalist devlet gerçekten desteğini Sovyetler Birliği kadar sunmadı. İspanya Cumhuriyeti'nin ve demokrasisinin, emeğinin kurtuluşunun mücadelesinde Sovyetler Birliği kadar iç savaştaki, o devrimci iç savaştaki ezilen halka yardım sunan başka bir devlet yok. Dünyanın neresinde olursa olsun Leninizmin değerleri, demokrasinin değerleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani insanlığın hürleşmesinin bir parçası, bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Ekim devrimi Marx ve Engels'in fikirlerinin iktidara gelişi ve dünyada insanlığa umut olabileceğini bu fikirlerin göstermesi bakımından çok önemlidir. Görüldüğü gibi dünyanın neresinde baskı, zor ve sömürü varsa orada Leninistleri, Marksistleri görmek mümkün. Ve en ön safta savaşan bu insanlar, yani demokrasi için, insanlık için, aydınlanma ve hürleşme için mücadele eden bu insanlar Sovyetler Birliği'nin başarısının bir sonucu. Ekim devrimi Rusya'da etkisini kaybetmiş olsa da tarihe dünyanın ilk proleter devrimi ve ilk proleter demokrasisinin inşası olarak çıktı. Ve artık bunu değiştirmenin imkanı yok. Ancak Rusya'da sosyalizmin olmaması demek, emperyalistlerin cüretinin artması, dünyada gericiliğin bir ivme kazanması demek manasına gelebilir. Fakat eğer gerçekten Leninist bir insansanız, yani bu fikri kuşandıysanız, sizin için bastığınız toprak Sovyetler Birliği'nin bir parçasıdır. Yani bu bilinci taşıyorsanız, bu adamların bilinci sizin kafanızın içerisinde, sizin bedeninizde ve sizin dilinizdedir. Ve siyaset konuşmak demektir. Yani konuşarak insanlar anlaşır, değil mi?
İşçilerin, emekçilerin kapitalizmle ve faşizmle çelişkileri sürüyor. Gericilikle çelişkileri sürüyor. Dünyanın neresinde olursanız olun bu fikirler mutlaka ufak tefek farklarla sizin her yerde, insanın olduğu her yerde politika yapabilmenize neden olabilecek kadar evrensel. E, Eğer gerçekten insanlığın aydınlanma devrimlerinden bu yana bir iradesi olabileceğine inanıyorsanız, kendi aklınızın laik bir akıl olduğunu, yani bir irade sahibi akıl olduğunu düşünüyorsanız, bu fikirlerin sizin için gerçekten işe yarar bir alt metin verebileceğini size söyleyebilirim. Ekim devriminin demokratik değerlerine neden ihtiyacımız var peki? Yani en basitinden kadınların kurtuluşu için, kadın sorununun çözülmesi, işçi sorununun çözülmesi, köylülerin açık pazara karşı ezilmesinin çözülmesi, ezilen ulusların, milliyetlerin kendi kurtuluşları için, yani yeni bir insanlığı yaratabilmek için, bölgesel savaşları sonlandırabilmek için, insan hayatının değerini arttırabilmek ve insan yaşamını kaliteli kılabilmek için, yani eğitimi bilimselleştirebilmek için, eski dünyanın gerici fikirlerini, insanları sınırlayan ve aşağıda tutan fikirlerini yok edebilmek ve eskinin yerine yeninin bilimselliğini ve hürlüğünü koyabilmek için. İşte Ekim devrimi aslında bunları başarabilmişti. Kastların, köleleştirmenin ve yoksulluğun içerisindeki halklara bir umut olabilmiş ve gerçekten bilimsel bir yol gösterebilmişti. Bundan daha demokratik başka ne olabilir ki bu dünyada? Yani yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca insan yerine konmamış emekçiyi devletin kendisi haline getirebilmek kadar demokratik olan başka bir şey daha var mıdır? Herhalde yoktur. Yani insanlığı bugünkü toplumdan bambaşka bir seviyeye çıkarabilmek ve onun bilincini e, aydınlatabilmek gerçekten yüce, demokratik bir değerden daha fazlası değil. İnsanlığı dar kalıplar içerisinde köleliğe ve aşağılanmanın türlerine maruz bırakabilen günümüz dünyasından gerçekten başka bir alternatifin olabileceğine çoğu insan inanmıyor. Ama bunun nedeninde gerçekten karşı devrimin galip olmasının bir etkisi söz konusu. Ama karşı devrim galip oldu diye, yani Sovyetler Birliği dağıldı, sosyalist aşama biraz geriledi diye, yani devrimin dalgaları geri çekildi diye şimdi ağlamanın, sızlamanın, karamsarlığa kapılmanın zamanı mı? Eğer bir şey geriye çekildiyse ileri de gidecektir. Ve ileriye gidecekse de biz ileri olanın, yani bizi ilerletecek olanın saflarında durmaya devam edelim. Demokrasinin proleterce anlamını savunalım ve onun tarihini, onun kültürünü, onun bilimsel bakışını sahiplenelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.